Merhabalar sevgili örgü arkadaşlarım. Hadi Örsene Baby Knits YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda farklı bir roba artırma tekniğinin anlatımını yapacağım. Roba anlatımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Yeni paylaşacağım örgü tekniklerinden, bebek örgülerinden ve örgü modellerinden haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Robamızın yapılışına geçmeden önce de ipim ve şişimden bahsedeyim. 3,5 numara şiş kullanıyorum. 250 metre uzunluğunda anti peeling ip kullanıyorum arkadaşlar. Sizlerin eli çok sıkıysa 3,75 ya da 4 numara şiş de kullanabilirsiniz. Eliniz çok gevşekse 3,25 ya da 3 numara şiş de kullanabilirsiniz. İpinize ve elinizin sıkılığına göre şiş numarasını ayarlayın arkadaşlar. Şimdi roba artırmasını kısa olarak göstereceğim arkadaşlar. O yüzden 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmekle başladım. 2 sıra haroşa ördüm. Sizler de öreceğiniz modele göre yaka lastiğini ayarlayabilirsiniz. Bu roba artırma tekniğini yakadan başlamalı bebek kazaklarında, bebek yeleklerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yetişkin örgülerinde de kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir teknik. Görüntüsü çok hoş. Şimdi 18 ilmekle başladım. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 3 4 5 6 7 ilmek örüyorum. 2 4 işlemle 4 ilmekle işlem yapacağız. 2 4 6 7 ilmek de sol kenarda kalacak. Şimdi ajur yapacağım için ipimi öne alıyorum. Ajurlu bir model olduğu için artırma yerlerimiz kendisini gösteriyor arkadaşlar. O yüzden ilmek ayrıca takmadım. Sizler artırma yerlerinde zorlanırsanız tam bu kısma ilmek ayrıca takabilirsiniz. İpimi öne aldım. Şimdi önce 2 ilmeğimle işlem yapacağım. 2 ilmeğimi şu şekilde şişten çıkardım. Birinci ilmeğimi sol şişime takıyorum. İkinci ilmeği de şu şekilde sağ şişime yine sol şişe takıp ipim önde düz olarak örüyorum. 1 2 ipimiz önde durduğu için arkadaşlar buraya ajur yapmış olduk. Artırmalarımızı ajur olarak devam edeceğiz. Şimdi 3. ve 4. ilmeğimizle işlem yapıyoruz. Yine ilmeklerimi çıkardım. 4. ilmeğimi sağ şişime, 3. ilmeğimi sol şişime takıp şu şekilde sağ şişimdeki ilmeği de sol şişe geçiriyorum. Yine düz olarak örüyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yine ipim önde olduğu için buraya artırmamı yapmış oluyorum. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Şimdi arka yüze geçiyorum. Birinci artırma sırasını tamamlamış oluyoruz. Hem çok kolay bir roba modeli hem de görüntüsü çok güzel. Örgüye yeni başlamış olanlar bile bu tekniği rahatlıkla kullanabilirler. İleriki zamanlarda örmüş olduğum bebek yeleklerinde ve bebek hırkalarında bu tekniği ben de kullanacağım arkadaşlar.
takipte kalırsanız görebilirsiniz. Mutlaka bu modelden yelek ya da hırka yapmayı düşünüyorum. Şimdi ikinci artırma sırasındayım. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir önceki sırada artırmış olduğum ilmeği de örüyorum. 8. Bir önceki sırada 7 ilmek örmüştük. Bu sırada 8 ilmek örüyoruz. Artırma yaptığımız için ilmek sayımızda artma oluyor. Şimdi yine tam ortada olan 4 ilmekle işlem yapacağım. Birinci ve ikinci ilmeği şişten çıkarıyorum. Birinci ilmeği sol şişime takıyorum. İkinci ilmeği de tekrar sol şişime takıp ipimi öne alıyorum. İlmekleri düz olarak örüyorum. 1 ve 2. Şimdi 3. ve 4. ilmekle işlem yapıyoruz. Yine ilmekleri şişimden çıkardım. 4. ilmeği sağ şişime, 3. ilmeği sol şişime takıyorum. Sağ şişime takmış olduğum ilmeği sola geçirip düz olarak örüyorum. İpimi öne alıyorum. Buraya ajur yaparak artırma yapacağız. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Ajurlarımızı ortada olan 4 ilmeğin sağ ve sol kenarına yapıyoruz. Artırmalarımız o şekilde devam ediyor. Model kendisini yavaş yavaş göstermeye başladı. İkinci artırma sırasını tamamlamış olduk. Şimdi arka yüze geçtim. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Ajur yaparak artırmış olduğum ilmekleri de ters olarak örüyoruz. Gerçekten kolay bir teknik arkadaşlar. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüyorum. Sıra başında örmeden alıyorum. Şimdi şöyle yakından modelimize bakalım. Üçüncü artırma sırasında birlikte yapalım. İlk ilmeği aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artırmış olduğum ilmeği de örüyorum. 9. İpimi öne alıyorum. 4 ilmeğin her iki kenarına artırma yapacağız arkadaşlar. O yüzden ilmeğimi öne aldım. Ajur yapacağım. Birinci ve ikinci ilmeği şişten çıkarıyorum. Birinci ilmeği sol şişe. Yine ikinci ilmeği de sol şişe geçiriyorum. İpim önde duracak. 2 ilmeği düz olarak örüyoruz. Üçüncü artırma sırasını yapıyorum. Şimdi üçüncü ve dördüncü ilmeğimi yerlerini değiştireceğim. Yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İpimi öne alıyorum. Düz olarak ilmeklerimi örüyorum. İpimi öne aldığım için burada ajur görüntüsü veriyoruz. Bir ilmekte artırmış oluyoruz. Sıra sonundaki ilmeği de düz olarak örüyorum. Şimdi arka yüze geçtim. Üçüncü artırma sırasında tamamlamış olduk arkadaşlar. Arka yüzü tamamlayıp modelde biraz ilerleyelim arkadaşlar. Modelin tam olarak kendisini göstermesi için ben modelde ilerleyip geliyorum. Robo modelimizde örerek ilerledim. Yakından da göstereyim. Modelimizin önden görüntüsü böyle, gerçekten çok güzel bir model. Yapımı da oldukça kolay. Arkadan görüntüsü de böyle arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenip yorum yaparsanız sevinirim.
Sizler videomu beğenip yorum yaptığınız için ben de videolarımın sevildiğini ve beğenildiğini düşünüp yeni videolar çekmeye devam ederim. Şimdi yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.